Bugün günlerden Tayland mutfağı ve Tayland yemekleri diyebiliriz. Bugün sizlere şahane 2 tane restoran göstereceğim ve bu restoranlarda muhteşem yemekler yiyeceğiz. Bu yemekler nasıl yapılır, işlerinde neler var, sosları nasıl, aklımızdaki Tayland yemekleriyle gerçek Tayland yemekleri arasındaki farklar neler? Ben de birçoğunu daha önce yemedim, çok heyecanlıyım. Hemen başlayalım. İlk durağımız Kadıköy'de, tam böyle tramvayın kenarından Yoğurtçu Parkı'na giden yolun üzerinde muhteşem bir Tayland restoranı Phia Thai. Bugün gerçekten tam bir Tayland mutfağı ziyafet çekeceğimi şuradan anlayabilirsiniz. Tabii ki olmazsa olmaz bir tavuklu pad thai söyledim. Muhteşem görünüyor. Onun yanına da bir tane som tam salata söyledim. Bu yeşil papaya ile hazırlanıyor. Ancak burada set olarak veriliyor. Yanında da çıtır kanatlar var. Çok da güzel bir sweet chili sosu var. Bir tane labımız var. Yani böyle kıymalardan yapılıyor. Buradaki tavuklu lab yiyeceğim. İçerisinde soğan var, taze nane var. Ağzımı sulandırıyor. Çok tehlikeli bir yemeğimiz de var burada. Tehlikesi acısından geliyor ama lezzeti muhteşem. Yanında pirinci omletiyle beraber bir et köri. Buna da beef panang köri deniyor. Şu pad thai ile hemen başlamak istiyorum. Birazcık özledim. Pad thai'nin içerisinde ne var? Burada gördüğümüz noodle'lar aslında bir pirinç eriştesi. Olay yumurtayla başlıyor. Üzerine tavuk geliyor. Burada Phia Hanım'ın kendi hazırlamış olduğu çok özel bir sosla beraber birleşiyor. Son anda içerisinde lahanası, birazcık taze soğanıyla, yanında olmazsa olmaz fıstık ve soya filiziyle beraber şöyle bir karıştıracağım. Limon da koymuşlar. Limon da sıkacağız. Ağzım inanılmaz sulanıyor. Sos bir kere hemen ağzınızı sulandırmaya başlıyor. Fıstığı ısırıyorsunuz, yumuşacık pirinç noodle. Bence pirinç noodle'ı normal buğday noodle'larına göre çok daha lezzetli. Kavrulmuş tavuk arkadan geliyor. Şöyle düşünebilirsiniz, içerisinde yumurta var ve acaba yumurta kokuyor mu? Asla yok. Yumurta içerisinde krema gibi dağılmış. Minik minik parçalar halinde. Yerken o yumurtayı hissetmiyorsunuz bile. Damağınızda daha yumuşak bir hale geliyor. Pirinçle beraber nefis olmuş. Pirinçten kastım pirinç noodle tabii ki. Bu böyle tek başına muhteşem bir öğün olur ama benim burada yiyecek çok yemeğim var. Şimdi bu som tam. Burada da bir sürprizli kutumuz var. Bu salata böyle tek başına çok masum duruyor. Ancak kendisi ateşli bir salata. Özel bir havanın içerisinde yeşil papaya ile beraber havucun dövülmesiyle hazırlanıyor. Orada içerisine birazcık biber giriyor. Burada da yapışkan pirincimiz var. Ve geleneksel olarak torbanın içerisinde sunuluyor. Çünkü adı üstünde yapışkan pirinç. Tayland'a da gitseniz torbada servis ediliyor. Şimdi bunun taktiği şu. Şuradan poşetle şeklinizi veriyorsunuz. Sonra çatalımızla alıyoruz. Hop, düşeceği yerde belli. Salatanın suyu. Ağız sulandırıcının tam karşılığı. İlk başta papayanın o kendine has bir lezzeti var. Arkada havuç, içerisindeki o ekşili sosu, birazcık domates, fıstık ve o minik biberin acılığı damağınıza geliyor, geri gidiyor. Şimdi şuradan da hemen pirincimi de atıyorum. Şahane. Pirinçler dıştan yapışık olsa da ağzınıza attığınız zaman çiğnemesi çok keyifli. Aslında bu salatayı tek başına da söyleyebiliyorsunuz. Burada bunu set olarak söylediğiniz zaman da yanında çıtır kanatlarla servis ediliyor ve yanında tatlı acı sos. İkiye bölmüşler. Tek parça halinde çekiyorsunuz gidiyor. Bir de salata. Tam bu aşamada bir şey söylemek isterim. Özellikle uzak doğu mutfağı deyince aslında zihninizde canlanan şeyler oluyor. Hep böyle soya soslu, aşırı kavrulmuş, böyle karanlık görüntüler aklınıza geliyor. Ancak Tayland mutfağı işte burada birazcık ayrışıyor. Tayland mutfağında daha fazla açık renkleri görüyoruz. Burada taze sebzeler devreye giriyor, pirinç devreye giriyor, tavuk devreye giriyor. Soya sosu neredeyse yok denecek kadar az olan bir mutfak. Kendilerine ait işte balık soslarını kullanıyorlar, sebzelerle yaptıkları soslar var, fermenteler var, sirkeler var. Ve yemesi şu anda anlayabiliyorsunuz zaten. Her konuştuğumda ağzım sulanmaya devam ediyor. Çünkü buradaki her yemek yedikçe aslında kendini daha fazla yedirten cinsten. Şimdi buradaki orijinal söylemeyle lab. Bu İsan bölgesinin bir yemeği. Burada da bunu bulabilmek gerçekten büyük şans. Yine aynı benzer bir acılık var. Damağınızda önce bir acılık geliyor. Ekşilik, tavuğun suyu. Ancak nane hemen olaya girip ama birazcık sakinleyelim dedirtiyor. Gerçekten nefis. Şimdi burada yapılacak olan tabii ki bunun hakkını vereceğiz. Yine buradaki pirinçten alıp şunun suyuna bırakacağım. Bizim ekmek banma kültürümüz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü pirinç birleşik olduğu için istediğiniz sosun içerisine atıyorsunuz. Orada dağılmıyor.
Şöyle güzelce sosa buluyorsunuz. İster çatalla, ister kaşıkla, ister yeşilliklerle alabilirsiniz. Burada da condensed milk yani tatlandırılmış süt, koyulaştırılmış sütle hazırlanmış bir Thai çayım var. Bu Tayland'da çok meşhur, çok seviliyor. Ben ilk defa deneyeceğim. Sıcak kumlardan serin sulara oldum bir anda. İhtiyacım olan şey buymuş. Çok tatlı olur diye düşünüyordum. Aslında çok tatlı değil. Hafif böyle karamelize bir tat var. O Tayland çayının da biraz daha kavruk tadı da çok önde hissedilebiliyor. Yazın sadece bunu içmek için bile gelebilirsiniz. Sıra geldi yüzleşmeye. Muhteşem görünüyor. Omletli pilavıyla beraber beef panang curry yani kırmızı körili dana eti. İncecik etler, bezelye, biber, köri sosu ve en son üzerine koydukları Hindistan cevizi kreması. Şimdi tabağıma bir parça pilav alacağım. Üzerine omlet ve bu körden de üzerine bir gezdireceğim. Şöyle her şeyin olduğu bir kaşık yaptım. Pandan yaprağı da var galiba şeyinde sosunda olabilir. Çünkü böyle hafif çiçeksi bir koku geliyor. Ya da benim gibi böyle anlayana kadar hepsini yiyebilirsiniz. Öncelikle itiraf edeyim korktuğum kadar acı değilmiş. Buradaki acılığı dengeleyen şey pirinç oluyor. Yumurta dokunuşları aslında bu mutfaktaki bana en ilginç gelen noktalar. Tüm yemeklerde birazcık yumurta dokunuşu var. Fakat şunu fark ettim. Yerken gerçekten o yumurtayı ısırma hissiyatı, yumurtanın kendine ait o kremamsı hisleri, yumurta, pirinç, etli birleşimleri çok beğendim. Bu arada bu çiçek tadı nereden geldiğini öğrendim. Üzerinde kafir lime dediğimiz aslında bir yaprak çeşidi. Bunun böyle ince doğranmış hali varmış. Yediğinizde bir böyle limonsu çiçeksi bir aroma veriyor. Bu tarz böyle acılı yoğun yemeklerde çok güzel bir dengeleyici olmuş. Yemekler bitti mi? Bitmedi. Şimdi tabii ki buraya gelmişken bir tom yum goong yani karidesli bir çorba söyleyeceğiz. Bir tane de pad kra pao deneyeceğiz. Sonrasında tabii ki tatlı yemeden kalkmayacağız. Soğan, domates, karides ve mantar. Yani beni uzun yıllardır tanıyanlar bilir. Çok çorba fanatiği birisi değilim ben. Ancak bazı çorbalar, özellikle böyle suyu çok derin, damağımda böyle onlarca noktaya dokunan şeylere bayılıyorum. Tam bir umami bombası bu. İçerisinde lemongrass dediğimiz böyle limon otu var. Kaffir lime yaprağı yine var bunun içerisinde. Bir de bunun içerisinde galangal var. Bu galangal aslında bir zencefil türevi ve Türkçesine biliyor musunuz? Kurusu genelde bile tüketiliyor çünkü bunun. Havlıcan. Ekşiliği, sebzelerin tazeliği. Buradan böyle uçağa biniyorsunuz. Hop! Tayland Havalimanı. Öyle lezzetli. Pad kra pao. Standardımız devam ediyor. Burada pilavımız üzerinde kızarmış yumurta, etin içerisinde soğan, farklı sebzeler ancak burada en önemlisi fesleğen. Ama bu fesleğen bizim bildiğimiz fesleğen değil, Thai basil diye geçiyor. Birazcık aroması daha çiçeksi, daha önde böyle yıpratıcı bir fesleğen aroması yok. Aksine yerken ferahlatıcı bir aroması var. Şimdi yine ben bunları böyle tabağıma yumurtasından, pilavından ve üzerine etinden koyarak öyle tadacağım. Bir de şurada yine ateşleyici bir sos var. Bundan daha önce nasıl yememiş olabilirim ben ya? Smash burgerin böyle çıtır hali vardır ya böyle damağınıza o etin böyle çıtırları gelir böyle ağzınız sulanır. Onun böyle soğanla beraber arkadan o fesleğenin kendine ait lezzeti inanılmaz şekilde damağınıza yayılıyor. Yumuşacık o yumurta yapısı yine her şeyi bir araya getiriyor ve pilavdan adeta bir ekmek gibi destekleyici görev görüyor. Bu tabağın şurasından çıkıp diğer tarafına gitmeniz 3 dakikayı falan bulur. Öyle bir lezzeti var ve bizim kendi damak tadımıza göre de aslında çok sevdiğimiz ürünlerin tek tabakta buluşmuş hali gibi düşünebilirsiniz. Çok lezzetli. Buraya en az 4 kişi geliyorsunuz ama 6 kişi falan gelirseniz çok şanslısınız. 6 yemek, 7 yemeği söyleyip herkes tadına bakarsa çok mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Artık bu kadar güzel yemeğin üzerine de bir tatlı yakışır. Görüntüsü beklediğimin çok üzerinde nefis gözüküyor. Şimdi bu aralar aslında ben güvenilirliğine çok şey yapmasam da Taste Atlas yine yeni bir liste açıkladı. Dünyadaki en iyi sütlaçlar diye. Gururla ilk sırayı almışız tabii ki. Fırın sütlaç ilk sırada. İkinci sırada da Tayland'ın sticky rice yani mango sticky rice'ı var. Burada onun bir yorumu var. Tabanda yine o yapışkan pirinçle hazırlanmış, condensed milk ile hazırlanmış bir pirinci var. Orası aslında bir sütlaç. Normalde üzerine taze mango olur. Burada ise bir mango dondurması, üzerinde yine yoğunlaştırılmış süt, susam. Görüntüsü nefis, ötesi nefis. Pirinçleri de mavi kelebek çayında bekleterek mavi yapıyorlar tabii ki. Tamamı doğal.
Tropik bir mutluluk. Bakın gerçekten tropik rüzgarlar esti. Mangolu dondurma tamamıyla o böyle tropikal lezzetini veriyor. Üstten o şekerli condensed milk'in tadı. Alttaki pirinçler böyle ılık gibi, yani sıcak değiller ama o soğukluğa eşlik etmiyorlar. Böylelikle ne oluyor? Üstü soğuk, altı oda sıcaklığında, dokular farklı, ısırma hissiyatları farklı. Yani daha önce bu tatlıyı denemediyseniz mutlaka bir tane söyleyin. Kalabalık geldiyse zaten o bir tanesi yaklaşık olarak 10 saniyede bitecek. Sonra devamını da söylersiniz. Dondurma nefis, pirinçle uyumuna da bayıldım. Tayland'ın sokaklarında geziyormuş gibi bir deneyim yaşadım burada. Pia Hanım'la mutlaka tanışmanız gerekiyor. Kendisi çok şeker. Ve burayı aslında bir restorandan çok lokanta olarak tanımlıyor ve ben bugün bu deneyimi tam olarak yaşadım. Buraya bizim gelen misafirlerimiz böyle yoldan geçiyorlar, mutlaka bir merhaba diyorlar. Adeta kendi esnaf lokantası tadına gelip hani bir tabak Tayland yemeği alıyorlar. Çünkü Tayland yemeklerinde bazen bu yemekler böyle küçük tabaklarda olur ya da tam tabağında olur. Yanında pirinci, yumurtası ya da omleti ayrı ayrı servis ediliyor. Burada ise porsiyonluk olarak hazırlanma yöntemini seçmişler ve buradaki müşteriler bunu daha çok tercih ediyorlarmış. Tayland'da sonuna kadar hissedebileceğiniz nefis de bir menüsü var. Tekrar söylüyorum. Buraya tek başınıza da gelebilirsiniz ancak kalabalık gelirseniz tüm yemeklerin tadına bakmayı unutmayın. Şimdi sıradaki restoranımıza geçebiliriz. O zaman sıradaki Tayland restoranı hazırsak kıta değiştirebiliriz. Hop! Avrupa yakasındayız. Pera'dayız. Pera Thai. Pera Thai'de de bambaşka yemekler deneyeceğiz. Yine Tayland mutfağının özgün yemekleri hepsi, ancak ambiyansımız birazcık daha böyle şık bir akşam yemeği tadında. Muhteşem sunumlar var. Burası muhteşem kokuyor. Bir an önce başlamak istiyorum. Burada nefis bir başlangıcımız var. Shiso diye bildiğimiz, aslında burada perilla yaprağı ya da biftek otu diye de biliniyormuş bir yaprağımız var. Bu yaprak yeniyor. Şimdi buradaki malzemeleri içine dolduracağım. Kavrulmuş Hindistan cevizi, mor soğan, acı. Çok az acı. Kavrulmuş fıstık, birazcık lime kabuğuyla beraber. Zencefilimiz var burada ve bir Thai sosumuz var. Katlıyoruz. Bunun adı da Mian Kam. Bu deneyimi mutlaka yaşamanızı isterim. Çünkü kendi hazırladığınız bir şey bir anda ağzınıza atıyorsunuz ve tatlılar, ekşiler, acılar bir tane daha hazırlamak istiyorsunuz. Ancak benim tatmak istediğim çok fazla yemek var. Buraya gelirseniz mutlaka bundan söyleyin ve kendi kendinize hazırlayıp bunun tadını çıkartın. Yemekler gelene kadar da bununla takılmak gerçekten çok hoş olacak. Bunu çok sevdim, çok beğendim. Hatta şöyle, birçok restoran bunu kendi ürünlerine de uygulayabilir. Bence Tayland mutfağından örnek alınabilecek şahane bir tabak. Sıra geldi Tom Kha Gai, yani Hindistan cevizi sütüyle hazırlanan bir tavuk çorbası. Tayland'ın en önemli yemeklerinden bir tanesi. Bugün ne içtik? Bir tane de Tom Yum Goong içtik. Tom Yum onun sulu versiyonu, yani içerisinde Hindistan cevizi sütü olmayan versiyonu. Kai tavuk, Goong da karides demek. Bu kai, yani tavuklu versiyonu. Kaşığıma bakar mısınız? Yalnız bu gelir gelmez hemen bir wow dedirtti çünkü sunumu falan çok efsane. İçerisinde tavukları görebiliyorum. Yine birazcık kişniş, kafir lime, yani kefir limonunun yaprakları ve tabii ki olmazsa olmaz lemongrass dediğimiz, yani limon otu da var. Tekrar söylüyorum, ben çorba seven birisi değilim. Ama bu çok güzel. Tavuğu kenara alıyorum. Tavuk içerideki protein gibi düşünebilirsiniz. Ancak bütün temel yapı taşını oluşturan şey Hindistan cevizinin tadı. Lemongrass, yani bu limon otunun tadı. Şurada aralarda gelen havlıcan, yani sabah da bahsetmiştim, galangal. Onun böyle hafiften geriden gelen aromatik tadı, topraksı tadı. Mantarla da birleşince öyle bir noktaya gidiyor ki kaşığı atıyorsunuz, krema gibi damağınızı kaplıyor Hindistan cevizi sütü. Tavuğu ısırıyorsunuz. Malzemeler bir arada ama aynı zamanda böyle katman katman. Basit gibi görünen ancak epey ustalık isteyen nefis bir çorba. Burada şimdi çok güzel bir başlangıcımız var. Shrimp on toast, yani aslında ekmeğin arasında karides var. Yanında da hafiften böyle sirkeli bir sosu var. Böyle bir şey ilk defa yiyorum. Yumuşacık ekmek, arasında karides, sonrasında kızartılıyor susamla beraber ve sosa bandırdık. Böyle diyecek bir şeyim yok. Kapatabiliriz. Tek söyleyebileceğim şey var, bu çok tehlikeli. Çünkü karides, hafif kişniş, içerisindeki biberle beraber kızarmış ekmekle birleşince nasıl oluyor biliyor musunuz? Durdurulamaz bir yeme isteği geliyor. Burada sirkeyle beraber birazcık da tatlılık da veren bir şey var. Hem tatlı hem ekşi bir sosu var. Yani bu kızartmayı da aslında bununla dengeliyorsunuz. Karides, bir yandan sebzeler, bir yandan kızarmış ekmek, bir yandan sos. Ben sadece bunun için bile buraya gelirim. Olağanüstü. Bunu çok seveceksiniz. Sıradaki yemeğimiz Tod Mun Plah.
Yani pla ne demek? Balık. Öğreniyorum. Yavaş yavaş Tayca da öğreniyorum. Yani balık köftemiz var burada. Yanında da bir sweet chili sos var. Onu da burada hazırlıyorlar. Gerçekten tam bir başlangıç. Oldukça dokulu bir köfte. Balık tadı asla kaybolmamış. İçerisindeki baharatlar da çok fazla öne çıkmıyorlar. Tatlı acı sos da gerçekten nefis. Bundan bir tane daha yerim ve şurada cam noodle'dan yapılmış Yanmun Sen var. O da nefis duruyor. Karıştırırken bile sağlıklı hissettiren nefis bir noodle. Acılık beklemiyordum. Yine damakta böyle bir anda gelip sonra kaybolan çok naif bir acısı var. Tayland mutfağı için söyleyebileceğim bir şey var. Bu maş fasulyesinin nişastasından hazırlanıyormuş. Ve burada göreceğiniz şey aslında hepsi mevsimsel taze ürünlerle. Birazcık sosla, içerisinde ekstra tuz yok. Genelde MSG kullanımı çok düşük, hatta yok gibi. Hatta buradaki ürünlerin hiçbirinde MSG yok. Damağınızdaki bu sulanma ürünlerin tamamıyla kendi yapısıyla alakalı. O umami'nin hepsi soslardaki ekşilikten, yani lime'dan geliyor, birazcık limon otundan geliyor. Doğal bir lezzete sahipler ve sağlık seviyeleri gerçekten çok yüksek. Çünkü burada kızarmış ürünler dışında ekstra yağlı, bol yağlı, ekstra yağ eklenmiş hiçbir ürün yok. Hepsi tam kararında. Gelirseniz de bu salatayı mutlaka deneyin. Hem çok doyurucu hem de böyle paylaşırken çok keyif alabileceğiniz çok nefis. Hafif de bir acılığı var, ekşiliği var. Bunu çok sevdim. Adını tekrarlıyorum. Yanmun Sen. Umarım doğru telaffuz edebiliyorumdur. O kadar Taycam yok. Tabii ki sırada artık Tayland deyince milli yiyecek Pad Thai var. Ancak burada karidesli versiyonu yiyeceğiz. Tabanda noodle'ımız, pirinç noodle'ı. Üzerinde karides, soya filizleri, olmazsa olmaz fıstık ve lime. Daha önce yediğime göre çok daha yoğun kavrulmuş. Sos oranı birazcık daha fazla. İçerisindeki lahanası, sebzesi bu güzel ağız sulandıran bu kavrukluğun sebebi de içerisinde kullandıkları çok az da olsa birazcık koyu soya sos kullanıyorlar. Bir de böyle küçük dokular halinde tofu parçaları var. Onlar da çok böyle farklı bir ısırma deneyimi yaşatıyor. Ve ekşilik de aslında demir hindiden geliyor. Bu çok iyi uygulanmış bir Pad Thai. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Karidesimi de atar, green curry'ye geçerim. Green curry soğumasın diyeceğim ama zaten soğumaz. Alttan yanıyor. Burada klasik bir Tayland sunumu görüyoruz. Bir yanda sade pilav, diğer yanda da yeşil köri. Bu körinin içerisindeki et ürünleri değişebiliyor. Kırmızı ya da yeşil hazırlanabiliyor ama aklınızda köri kelimesi genel olarak tabii ki bizde körili tavukla anıldığı için körili tavuk bizdeki bir baharat harmanı aslında. O içerisinde farklı çemen olan, kimyon olan birçok ürünün karışmış olduğu bir köri. Ama bütün literatürdeki köriler aslında birer karışım. Bu karışımların içerisinde eğer ki kırmızı biber kullanılıyorsa, içerisinde kırmızı otlar, baharatlarla kavrularak bir püre halinde çoğaltılıyorsa, aslında bir yahni gibi çoğaltılıyorsa bu kırmızı köri oluyor. İçerisinde yeşil biberler, işte kaffir lime'lar dediğimiz hani bu yapraklar, işte limon otları kullanılıyorsa, yeşil ürünlerle hazırlanıyorsa da bunun adı green curry, yani yeşil köri haline geliyor. Buradaki de bir green curry, yani bu bir hazır karışım değil. Uçaktan inip böyle bambaşka bir ülkenin kokusu böyle genzinizden çıkıyormuş gibi düşünün. Hindistan cevizinin o sütünün tadı, alttan gelen baharatlar. Hepsinde zaten sürekli aynı baharatları sayıyorum ama bu arada buradaki baharatlar bizdeki gibi şey gibi düşünmeyin. Sıcak baharatlar değil bunlar. Yani sıcak baharatlar dediklerim hangileri? Karanfil, tarçın, kimyon, yeni bahar. Bunlar biliyorsunuz, bunları yediğiniz zaman çok önde hissedersiniz. Buradaki baharatlar daha çok otsu baharatlar olduğu için hep daha arka planda böyle parfümsü notalarla damağınızda geziniyorlar. Bu da aslında taze sebzelere çok iyi eşlik ediyor. Mesela ben bir şef olarak da şu anda bundan sonra kendi yaptığım sebze yemeklerinde birazcık daha böyle Thai baharatları kullanacağım. Böylelikle bir gizli sırmış gibi. İçerisinde lime mı var, limon otu mu var? Mesela şuradaki Thai fesleğeninin tadı normal fesleğene göre birazcık daha aromatik. Asla keskin değil, daha çiçeksi, hep daha çiçeksi gibi düşünebilirsiniz. Ben bugün mesela yemekleri yerken hep böyle bir çiçek bahçesine geziyormuşum gibi hissettim. Hiçbir yemek ağır değil mesela. Pirinci sade yiyorlar, böylelikle o bir şişkinlik yaratmıyor. Aslında bir yancı gibi yenilebiliyor. Bütün yemekler tek başına da yeniliyor. Tayland mutfağı beni çok etkiledi. Keşfedilecek çok daha fazla Tayland yemeği var. Bence güzel bir başlangıç yaptık. Kapanışı da nefis yaseminli bir Thai çayıyla yapıyorum. Ve tabii ki yine epey çiçeksi, yumuşacık, böyle güzel yemeklerin üzerine hafif bir çayla bitirmek de yine bir Tayland adeti. Bu restoranları nasıl buldun diye soracak olursanız, Tayland Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir ödül, bir derecelendirme sistemi var ve bunu sadece gerçek Tayland yemeği yapan yerlere veriyorlar. Bunun da adı
Thai Select. Thai Select ibaresine sahip restoranlara gittiğiniz zaman onların denetlendiğini bilebilirsiniz. Gerçek Thai ürünleri kullanıp kullanmadıklarından emin olabilirsiniz. Çünkü hem doğrudan denetleniyorlar hem gizli denetçilerle denetleniyorlar ve her yıl aslında belli bir süre için bu nişanenin sahibi oluyorlar. Sonrasında tekrar denetleniyorlar. Yani bir kere almaları yeterli olmuyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, eğer ki restoranda Thai Select ibaresi varsa orada gerçek bir Thai yemeği yiyeceğinizi bilebilirsiniz. Bu nedenle eğer ki iyi bir Tayland yemeği yemek istiyorsanız Thai Select'in web sitesine giderek bu restoranları öğrenebilirsiniz. Çayla günü bitirmek nefis oldu. Muhteşem bir Thai mutfağı günü oldu. Şahane yemekler yedik, teknikler gördük, baharatlar tanıdık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Thai Select'in altını bir daha çizmek istiyorum. Çünkü işin altındaki felsefeyi çok beğendim. Bence Türk mutfağı içinde böyle bir şey yapılabilir. Dünyadaki Türk mutfağını temsil eden restoranları eğer tekniklerini doğru kullanıyorlarsa, doğru malzemeler kullanıyorlarsa onlara da böyle güzel bir derecelendirme sistemi gelebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.